Herkese merhabalar. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bucket şapka yapımını sizlerle paylaşacağım. Pamuk iple yaptım, koton iple de yapabiliriz. Kanalımda birçok şapka modelleri var. Bu modelimiz de çok güzel oldu. 3 renkle yapıyoruz. Şapkamızın önce yuvarlak dairesini hazırlıyoruz. Sonrasında da tek renk ipimizle bir sıra yapıp sonra modelimizi yaparak devam ediyoruz. Kenar kısmında da sık iğne ile yaptım. Normal. Öbür şapkamızda da ters sık iğne uyguladım. Yapımına başlayalım. Modelimiz için 3 renk ip kullanıyorum. Nako Denim Sport, %60 pamuk, %40 akrilik, 100 gram. Kod numaralarını videomun altındaki açıklamalar kısmında belirteceğim. 3,5 numaralı tığ. Hangi tığla daha rahat çalışabiliyorsak o tığ numarasıyla da olur. İpimi aldım. Şapkamızın birinci aşamasını yapacağız. Yuvarlak bir daire oluşturacağız. İpimi parmağıma doluyorum. Sihirli halka yöntemiyle başlıyoruz. Tığımı içerisinden geçirip ipi çekip bir zincir çekiyorum. Parmağımı içerisinden çıkartıp kısa ipimi çekiyorum. Halkayı küçültüyorum. Halkanın ortasına batırıyorum. İpimi çekiyorum. Tığımda 2 tane ilmek var. İkisini birden çekip sık iğne yapıyorum. 1. 7 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7. 7 tane sık iğne yaptık. Kısa ipimizi hafif bir şekilde çekiyorum. Halkamızı çok küçültmüyorum. İkinci sıramızda küçülteceğiz. Burada ilk sık iğne boşluğuna batırıyorum. Dönerek yapıyoruz. İpimi çekiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Burada ilmek belirleyicimle belirliyorum. Başlangıç noktamız. Her boşluğa ikişer tane batıyoruz. 7 sık iğne başlamıştık. 14 tane sık iğne olacak. Aynı boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. 2 tane yaptık. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 1. Aynı boşluğa batırıyorum. 2. Sayımız 4 oldu. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 5. Aynı boşluğa bir kez daha batırıyorum. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Son boşluğa da batırıyorum. 13. 14. 14 tane sık iğnemiz oldu. Başlangıç noktasında işaretimi çıkartıyorum. Boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne yaptım. İlmek belirleyicimle belirliyorum. Burada ipimizi biraz daha çekiyorum. Halkayı küçültüyorum. İpimi de şöyle aynı boşluğa batırıyorum. Tığımın üstüne alıyorum, gizliyorum. Burada da ipimi kesiyorum. Başlangıç noktamıza geldik. İşareti çıkartıyorum. Başlangıç noktasına bir tane sık iğne yapıyorum. İşaretimizle belirliyoruz.
Bu sıramızda arttırma yapmadan her boşluğa birer sık iğne yaparak devam ediyoruz. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. Şimdi burada yuvarlak dairemiz muntazam bir şekilde oldu. Burada elimize göre değiştiği için bolluk olmuşsa bir sıra daha arttırma yapmadan devam edebiliriz. Başlangıç noktasındaki boşluğa bir sık iğne yapıyoruz. İşaretimizi mutlaka takalım. Başlangıç noktamız önemli. Arttırma yapacağız. Bir tane yaptım. Bir sık iğne. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir çift. Bir tek bir çift yapıyoruz. Yanındaki boşluğa bir sık iğne. Yanındaki boşluğa bir, aynı boşluğa bir kez daha batırıyorum. 2 sık iğne oldu. Bir tek bir çift yaparak sıramızın sonuna gelelim. 5. sıramızın sonuna geldik. Bir tek bir çift yaparak yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir tek. Son boşluğa bir çift yapıyoruz. Tekle başladığımız için çiftle bitiriyoruz. Çiftle bitirmemişsek bir yerlerde eksik veya fazla yapmış olabiliriz. Bakın yuvarlağımız muntazam bir şekilde oldu. Burada gerginse arttırma yaparak devam edebiliriz. Bol gelmişse de arttırma yapmadan devam ediyoruz. Kendimize göre, elimizin sıklığına göre bu değişebiliyor. Başlangıç noktasına bir tane sık iğne yaptım. 6. sıramızda bir tek yaptım. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir tek daha yaptım. 2 tek bir çift yapıyoruz. Yanındaki boşluğa bir kez daha aynı boşluğa batarak 2 tane sık iğne. Yanındaki boşluğa bir tek, yanındaki boşluğa bir tek, 2 tek, yanındaki boşluğa bir çift sık iğne yapıyoruz. Altıncı sıramızın sonunda 2 tek bir çift yaparak geldik. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir tek. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir tek. Son boşluğa bir çift yapıyoruz. Tekle başladığımız için çiftle bitiriyoruz. Bakın burada hafif bir bollaşmaya başladı. Arttırma yapmıyorum. 7. sırada işareti çıkartıyorum. Başlangıç noktasına bir tane sık iğne. Yanındaki boşluğa bir sık iğne. Arttırma yapmıyoruz. Dönüyoruz. Başlangıç noktamıza geliyoruz. 8. sırada da arttırma yapmadan gelelim. 8. sıramızın sonuna geldik. En son 2 tek bir çift yapmıştım. 2 sırada arttırma yapmadan devam ettim. Burada hafif bir bolluk oldu. Bakın. 9. sırada da arttırma yapmayacağım. Eğer gerginse kendimize göre arttırmamızı yapıyoruz. Arttırmalarımız da hep bu şekilde bir tek bir çift, 2 tek bir çift, 3 tek bir çift yaparak ilerliyoruz. Şimdi 9. sıramızdayız. Başlangıç noktasına batırıyorum. İşaretle belirliyorum.
yanındaki boşluğa bir sık iğne. Her bir boşluğa sık iğne yaparak geliyorum. 9. sıramızın sonuna geldik. Bakın hafif bir kıvrılma oldu. 10. sıramızda artırma yapacağım. En son artırmamız 2 tek bir çiftti. Başlangıç noktasına batırıyorum. Bir sık iğne. Üç tek bir çift yapıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. 2 tek, 3 tek, yanındaki boşluğa bir çift sık iğne. Aynı boşluğa bir çift. Yanındaki boşluğa bir tek. Yanındaki boşluğa ikinci tek, 3 tek. Yanındaki boşluğa bir çift. Arttırmalarımızı bu şekilde yapıyoruz. Gerginse arttırma yapıyoruz. Bol olmuşsa da arttırma yapmadan ilerliyoruz. İstediğimiz ölçüye gelene kadar bu şekilde ilerliyoruz. Çiftler üst üste gelmediği için de dairemiz güzel bir tam yuvarlak daire oldu. Dairemiz güzel bir yuvarlak oldu. Çiftler de üst üste gelmediği için aralarda bazı yerlerde arttırma yapmadan ilerledik. Spiral yöntemiyle göründüğü gibi güzel bir daire oldu. İstediğim ölçüye gelene kadar toplamda 15 sıra ördüm. 6 tek bir çifte bitirdim. Bu sizde eksik veya daha fazla olabilir. İpimizin kalınlığına, inceliğine, elimizin sıklığına göre değiştiği için az gelmişse arttırmalarımızı bu şekilde yapıyoruz. Ölçümünü veriyorum. 17,5. 17-18 santim yetişkin için uygun bir ölçü. Tek renkle devam etmek istersek yine aynı şekilde dönerek arttırma yapmadan ilerliyoruz. Burada modelimizi koyacağız. Öncelikle tek sıra halinde tek renk ipimizle devam ediyoruz. Sonrasında da modelimizi yerleştirerek devam edeceğiz. Kiremit rengindeki ipimi alıyorum. 6 tek bir çifte bitirmiştim. Çiftin birini söküyorum. Son sık iğneyi. İşaretimi de çıkartıyorum. İpimi alıyorum. Ucunda biraz pay bırakarak son boşluktaki sık iğneyi yapıyorum. Tığımda bekletiyorum. Başlangıç noktasına batırıyorum. İpimi çekiyorum. İlmeğimde boşluk bırakmıyorum. Kiremit rengindeki ipimi alıyorum. Bakın. İpimi çekiyorum ve kaydırıyorum. Bir zincir çekerek üste çıkıyorum. Artık burada renkler vereceğimiz için bir üste çıkıyoruz. Dönerek yapmıyoruz. Ve başlangıç noktasındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. İşareti yerleştiriyorum. İplerimi de şöyle yürüterek yanındaki boşluğa batırıyorum. Tığımın üstüne alıyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne. Sarı ipimizi de yürüterek ilerliyoruz. Her bir boşluğa arttırma yapmadan sık iğne yapıyoruz. Her bir boşluğa birer sık iğne yaparak sıramızın sonuna geldik. Üçüncü renkteki yeşil ipimi de şöyle hazırlıyorum. Örgümü ters çeviriyorum. Sarı ipimi de yürüterek geldim ve taşırmadan
Taşırdığımızda aralardan çıkacak. Örerken hafif bir şekilde çektiğimizde taşmıyor. Son sık iğneleri yapıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne. Son boşluğa battım. Tığımda bekletiyorum. Başlangıç noktasına batırıyorum. Burada ipimi bırakıyorum. Sarı ipimi alıyorum. Kiremit rengindeki ipimi de tığımın üstüne yerleştiriyorum. Bakın hiç tığda çıkarmadan ipimi çekiyorum ve kaydırıyorum. Bakın aynı sırada oldu. Ne bir altta ne bir üstte. Bir zincir çekiyorum. Ve başlangıç noktasına bir tane sık iğne yapıyorum. Burada da ilmek belirleyici ile belirliyorum. 5 tane sık iğne yapacağız. Birincisini yaptık. 2 3 4 5. sık iğnede tığımda 2 ilmeği bırakıyorum. Kiremit renginde ipimizi kullanmıyoruz. Öne alıyorum. Yeşil renkteki ipimi ucunda pay bırakıyorum. Ve 2 ilmeğin içerisinden geçiriyorum. İpimi de şöyle çekiyorum. 3 tane ipimizi de yürüterek ilerliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sık iğne yaptım. Yanındaki boşluğa batırıyorum. İplerimi de tığımın üstüne alarak bir tane sık iğne yaptım. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne tamamlamıyorum. Tığımda bekletiyorum. Burada sarı ipimi alıyorum. İçerisinden geçiriyorum. 5 tane sarı iple sık iğne yapıyoruz. 2 tane de yeşil iple. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 1. İpimizi de hafif bir şekilde çekiyoruz ki iç kısmından taşmasın. 1 2 5. sık iğnede sarı ipimi bırakıyorum. Yeşil ipimi alıyorum. İçerisinden geçiriyorum. Ve hafif bir şekilde sarı ipimi çekiyorum. Bakın. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Şu kısa ipimi de keselim. Yürüttük. 1. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 2. sık iğnede ipimi bırakıyorum. Sarı ipi alıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 1 2 3 4 5. sık iğnede ipimi bırakıyorum. Yeşil ipi alıyorum. İçerisinden geçiriyorum. Renk değişimimizi bu şekilde yaparak sıramızın sonuna gelelim. Modelimizi yaparak sıramızın sonuna geldik. Şapkamızda arttırma yapmadığımız için hafif kıvrılmaya, çukurlaşmaya başladı. Başlangıç noktamız aradaki ilmek sayımız. 5 tane sarı iple yaptık sık iğne, 2 tane de yeşil iple. Toplamında 7 sık iğne oluyor. Yeşil iple yaptığımız sık iğne sıramızın sonuna gelecek şekilde uyguluyoruz. Buradaki sayımız tutmayabilir. Eksik veya fazla gelebilir. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 tane sık iğne sayım oldu. Bir tane eksik olduğu için bir tane arttırma yapacağım. Fazlaysa da bir tane eksiltme yapabiliriz. Daha fazlaysa aralara aynı şekilde eksik veya fazla uygulayabiliriz. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 1, 2, yanındaki boşluğa batırıyorum. 3, bir tane eksik gelmişti. Bir tane arttırma yapıyorum. Aynı boşluğa bir kez daha batırıyorum. 4, yanındaki boşluğa batırıyorum. Tığımda bekletiyorum. İpimi hafif bir şekilde çekiyorum. İçerisinden geçiriyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Yeşil ipimizle 1, son boşluğa batırıyorum. Tığımda bekletiyorum. İşareti çıkartıyorum. Burada ipimi tutuyorum. Sarı ipimi alıyorum. Kiremit rengindeki ipimi öne alıyorum. O ipimi karıştırmıyorum. Başlangıç noktasındaki boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. Kaydırıyorum. Bir zincir çektim. Bitişlerimizi ve başlangıçlarımızı bu şekilde yapıyoruz. Şimdi 5 tane sarı ipimizle olan sık iğne boşluklarına aynı renkteki ipimizle devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. sık iğnede tığımda bekletiyorum ilmeğimi. Yeşil renkteki ipimi alıyorum. Hafif bir şekilde çekiyorum. Çok gergin olarak çekmeyelim. Alanı daraltmış oluruz. Yeşil ipimizin olduğu boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. İkinci sık iğnede ipimi değiştiriyorum. Sarı ipimi alıyorum. Başlangıç noktamıza da artık işaretimize belirlememize gerek yok. Bir zincir çekerek üste çıktığımız için bitişimiz ve başlangıcımız belli oluyor. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. sık iğnede ilmeğimi tığımda bekletiyorum. Yeşil ipimi alıyorum. İçerisinden geçiriyorum. Yeşil renkteki ipimin üstüne yeşil renkteki iple sık iğne yapıyorum. İkincisinde de bekletiyorum. Renk değişimi yapıyorum. Bu şekilde 4 sıra örelim. 5. sıramızda da tek renk ipimizle her boşluğa birer tane sık iğne yaparak sıramızın sonuna gelelim. 1, 2, 3, 4. 4 sıra modelimizi yaptık. Kiremit rengi ipimle de bir sıra her boşluğa sık iğne yaparak 2 ipimizi de içinden yürüterek sıramızın sonuna geldik. Şapkamız çukurlaştı. Modelimiz daha çok ortaya çıktı. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne. Burada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Son boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. Başlangıç noktasındaki boşluğa batırıyorum. Tığımda 2 tane ilmeğim bekliyor. İpimi bırakıyorum. Sarı renkteki ipimi alıyorum. İçerisinden geçiriyorum ve kaydırıyorum. Bir zincir çektim. Şimdi burada sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Yine sarı ipimizle dibindeki boşluğa batırıyorum.
Renklerimiz üst üste gelecek şekilde 2, sayılarımız da aynı olacak. 3, arttırma yapmadan devam ediyoruz. 4, 5. sık iğnede ipimi değiştiriyorum. İlmeğimin içerisinden geçirdim. İplerimi de hafif bir şekilde çekiyorum. Ve yeşilin üstüne gelecek şekilde sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. İlmeğimi bırakıyorum. Sarı ipimi alıyorum. Kiremit rengindeki ipimi artık katmıyorum. İçerisinden geçirdim. Hafif bir şekilde çekiyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 5 tane sarı ipimizle sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde 1, 2, 3 bölme yapıyoruz. Arttırma yapmadığımız ilk sıradan itibaren 15 sıra örüyoruz toplamında. Burada alnımızı kapatacak şekilde kaşımızın üstüne gelene kadar ilerleyelim. Şapkamızın ikinci aşaması bitti. Çukurlaştı. Alnımızı kapatacak kaşımızın üstüne gelene kadar ilk arttırma yapmadığımız sıradan itibaren 15 sıra ördüm. 1, 2, 3. 3 kafes oldu. Birleştirme noktamıza geldik. Bu sıramızda arttırma yapacağız. Birleştirmemizi şu şekilde de yapabiliriz. İpimizi tığımızın üstüne almadan ipimi çekiyorum. Yine aynı şekilde başlangıç noktasına batırıyorum. Koyu renkli ipimi alıyorum. Tek sıra yapacağız. Yine tığımın üstüne almıyorum ipi. Kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde de yapabiliriz. Son kafeste öyle yaptım. İki kafesimizde birleştirirken ipleri tığımızın üstüne alarak birleştiriyorduk. Nasıl arzu edersek. İkisi de aynı. Sadece birinde son yaptığımda ipi üstüne almıyorum. Şimdi başlangıç noktamıza batırıyorum. İpleri yine tığımızın üstüne alarak yürütüyoruz. İpimi çekiyorum. Bir sık iğne yaptım. Burada arttırma yapacağız. Sayalım. Birinci sık iğneyi yaptık. 2, 3, 4, 5, 6. 6 sık iğne yaptık. Yeşil renkte yaptığımız 2 tane sık iğnenin birine denk geliyor. İkinci sık iğnenin tepe noktasına bir, aynı boşluğa bir kez daha batırıyorum. 2 tane sık iğne yaptım. 6 tek bir çift. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Altıncısı yeşil ipimizin ilk sık iğnenin tepe noktasına geliyor. Yanındaki yeşil ipin içerisine bir, tepe noktasına aynı boşluğa bir kez daha batırıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. 6 tek bir çift yaparak sıramızın sonuna gelelim. 6 tek bir çift yaparak sıramızın sonuna geldik. 6. sık iğnemiz yeşil renkli ipin üzerine geliyor. Tekle başlamıştık, çiftle bitiriyoruz. Burada da bir önceki sırada gösterdiğim gibi ipleri üstüne almıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. İkinci çiftimizi
İpleri tığın üzerinde bekletiyorum. Başlangıç noktasına batırıyorum. Burada sarı ipimi alıyorum. Kaydırıyorum. Bir zincir çektim. Başlangıç noktasına batırıyorum. İpleri de tığımın üstüne alarak yürütüyorum. Bir sık iğne yaptım. 6 sık iğne yapıp renk değişimi yapacağız. Sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Tamamlamıyorum sık iğneyi. İpimi değiştiriyorum. 6. sık iğnede yeşil ipimi içerisinden geçirdim. İplerimi de hafif bir şekilde çekiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Çift yaptığımız sık iğnenin tepe noktasına yeşil ipimizde olan ikinci sık iğnemizi yapıp sarı ipimi alıyorum. İçerisinden geçiriyorum. Hafif bir şekilde çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. sık iğnede yeşil ipimi alıyorum. İçerisinden geçiriyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Çiftin ortasına ikinci sık iğnemi yapıyorum. Sarı ipimi alıyorum burada. İçerisinden geçirip yanındaki boşluğa batırıyorum. Modelimizi yaparak yine 4 sıra yapıp gelelim. 4 sıra ördüm. İpimi değiştirdim. Bir zincir çekerek üst noktaya çıktım. Modelimizin kenar işlemini yapacağız. Önceki yaptığım iki şapkadan birisi sık iğne ile yaptım. Uç kısmında 7 tek bir çift arttırma yaparak kenar işlemini bitiriyoruz. Öbür şapkamda da ters sık iğne yapıyoruz. Bu şapkamda ters sık iğne yaparak kenar işlemini tamamlayacağım. Burada öbür iki ipimi pay bırakarak kesiyorum. Ters sık iğnede düz gitmiyoruz. Tersine doğru ilerleyeceğiz. Bir zincir çekmiştim. Şimdi burada gerisindeki boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. Tığımda 2 tane ilmek var. İkisini birden çekiyorum. Bir önceki boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. 2 tane ilmek var. İkisini birden çekiyorum. Gerisindeki ilmeğimizi biraz uzun tutuyoruz. Bir önceki boşluğa batırıyorum. Tığıma ipi doluyorum. İçerisinden geçiriyorum. Atlamadan bir önceki boşluğa batırıyoruz. Her boşluğa batarak sıramızın sonuna gelelim. Sıramızın sonuna geldik. Kestiğimiz ipleri de şöyle tutuyorum. Bir önceki boşluğa batırıyorum. İplerimi de tığımın üstüne alıp gizliyorum. Bir önceki boşluğa batırıyoruz.
Ters sık iğne yapıyoruz. Son boşluğa da batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Burada ipimi kesiyorum. İpimi iğneden geçirip içerideki ipimizi de şapkamız bitti. Çok hoş, çok güzel oldu. Kenarları gölgeliğini istersek şöyle kıvırabiliriz. Birleştirme noktası iki farklı şekilde birleştirmiştik. Hiçbir farkı yok. Renk sıralarımızla eşit şekilde çok güzel oldu. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günlerde kullanın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.